Huzursuz bağırsak sendromu, kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemidir. İrritabl bağırsak sendromu, hassas bağırsak sendromu ya da spastik kolon isimleriyle de anılır. Toplumun yaklaşık %15'ini etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Belirtileri karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık ya da her ikisini içerir. Tedavisi uzun vadede yönetilmesi gereken kronik bir rahatsızlıktır. Belirtiler genellikle hafiftir ve sadece çok az sayıda hasta şiddetli belirti ve şikayetlere sahiptir. Çoğu hastada diyet, yaşam tarzı ve stresi yöneterek belirtiler kontrol edilebilir. Daha şiddetli şikayetler ise ilaç tedavisi gerektirir. Huzursuz bağırsak sendromu, bağırsak dokusunda değişikliklere neden olmaz ya da kolesterol kanser riskini artırmaz. Huzursuz bağırsak sendromu, fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar olarak bilinen durumlardan biridir. Fonksiyonel sindirim problemlerinde bağırsak işlevlerinde anormallik vardır. Fakat yapılan testler normaldir ve tespit edilebilecek yapısal bir kusur saptanmaz. İrritabl bağırsak sendromu gençlerde görülen bir rahatsızlıktır ve daha sık olarak 45 yaş altı bireylerde saptanır. Peki huzursuz bağırsak sendromu neden olur? Huzursuz bağırsak sendromunun kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat gelişmesinde rolü olduğu düşünülen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. 1. Bağırsak kaslarındaki anormal kasılmalar. Bağırsakların duvarları yiyecekleri sindirim kanalından geçirirken kasılan kas katmanlarıyla kaplıdır. Normalden daha fazla ve uzun süren kasılmalar gaz, şişkinlik ve ishale neden olabilir. Zayıf kasılmalar ise yiyecek geçişini yavaşlatarak sert ve kuru dışkılanmaya neden olabilir. 2. Sindirim sistemi anormallikleri. Sindirim sisteminde bulunan sinirlerdeki anormallikler karın gaz veya dışkıya bağlı olarak gerildiğinde normalden daha büyük bir rahatsızlığa neden olabilir. Beyin ve bağırsaklar arasında zayıf koordine edilmiş sinyaller, vücudun sindirim sürecinde meydana gelen değişikliklere aşırı tepki vermesine neden olarak ağrı, ishal veya kabızlık gibi şikayetlere yol açabilir. 3. Bağırsaklarda iltihaplanma. Bazı hastaların bağırsaklarında normalden daha fazla sayıda bağışıklık sistemi hücresi vardır. Aşırı bağışıklık sistemi tepkisi iltihaplanmaya neden olarak ağrı ve ishale sebebiyet verir. 4. Ağır enfeksiyon. Huzursuz bağırsak sendromu, bakteri veya virüslerin neden olduğu şiddetli bir ishal patlamasından sonra gelişebilir. Ayrıca bağırsaklardaki bakteri florasındaki dengenin bozulması sonucunda görülen fazla bakteri üremesiyle de ilişkili olabilir. 5. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısında değişiklik. Mikroflora bağırsaklarda bulunan ve sağlıkta kilit bir rol oynayan yararlı bakterilerdir. Araştırmalarda spastik kolon hastalığı olanlarda mikroflorada bozulma saptanmıştır. Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri değişkendir ve her hastada farklı şiddette bir tablo oluşturur. En yaygın görülen belirtiler arasında şunlar yer alır. Dışkılama sonrası tipik olarak tamamen ya da kısmen ortadan kalkan karın ağrısı, kramp veya şişkinlik. Aşırı gaz, ishal veya kabızlık. Bazı hastalarda birbirini takip eden ishal veya kabızlık nöbetleri. Dışkıda mukus. Huzursuz bağırsak sendromu olan hastalar zaman zaman belirti ve şikayetlerin daha kötü olduğu ataklar ve tamamen kaybolduğu istirahat dönemleri yaşarlar. Peki huzursuz bağırsak sendromu yaşayanlar ne zaman doktora görünmeli? Bağırsak alışkanlıklarında veya İBS'nin belirtilerinde kalıcı bir değişiklik ortaya çıkan hastaların doktora görünmesi önerilir. Çünkü bu işaretler kalın bağırsak kanseri gibi daha ciddi bir durumun göstergesi olabilir. Kilo kaybı, geceleri ishal, rektal kanama, demir eksikliği anemisi, açıklanamayan kusma, yutma zorluğu, gaz çıkarma veya dışkılama ile geçmeyen karın ağrısı varsa ileri tetkik yapılması için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Huzursuz bağırsak sendromu tedavisi nasıl yapılır?
Neredeyse tüm hastalarda tedaviyle belirtileri kontrol altına almak mümkündür. Fakat herkeste işe yarayan tek bir tedavi yöntemi yoktur. Hastaya uygun doğru tedavi planını bulmak için doktorla birlikte çalışma yapmak önemlidir. Tedavide belirtileri tetikleyen faktörlerden kaçınmak, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak ve egzersiz yapmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri ön plandadır. Bu yöntemlerin haricinde doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları kullanabilirsiniz. Huzursuz bağırsak sendromuna ne iyi gelir? Genellikle diyet, aktivitelerdeki birkaç temel değişiklikle birlikte huzursuz bağırsak sendromuna iyi gelir. Şikayetlere iyi gelen ve belirtileri azaltmaya yardımcı olabilecek bazı ipuçları şu şekilde sıralanabilir. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve fındık gibi lifli yiyecekler İBS'de görülen kabızlığa iyi gelir. Azar azar ve sık yemek yemek şikayetleri hafifletmede etkilidir. Yiyecekleri yavaş yavaş uzun süre çiğneyerek yemek gaz şikayetlerine iyi gelir. Düzenli egzersiz yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve serotonin salınımını artırarak stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Böylece stresin tetiklediği belirtilerde azalma görülür. Huzursuz bağırsak sendromu diyeti nasıl yapılır? Huzursuz bağırsak sendromu için uygulanabilecek herkeste etkili özel bir diyet yoktur. Fakat hastalık belirtilerini kontrol altına almak için yapılabilecek uygulamalar vardır. Yiyecekleri taze malzemelerle evde hazırlamak faydalıdır. Hastalar yedikleri besinler ve belirtileri yazarak tetikleyen yiyecekleri tespit edebilir. Böylece ilgili yiyeceklerden uzak durarak belirtilerde hafifleme elde edebilirler. Ev yapımı lahana turşusu, ev yoğurdu, tarhana gibi probiyotikler etkili olabilir. Hızlı yemek şikayetleri artırabileceğinden yiyecekler iyice çiğnenerek yavaş yavaş yenmelidir. Düzenli yulaf ve keten tohumu tüketimi belirtileri hafifletebilir. Lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, fasulye, soğan, kuru meyveler gibi sindirimi zor besinler azaltılmalıdır. Sorbitol adı verilen tatlandırıcı içeren her türlü yiyecek ve içecekten uzak durulmalıdır. İshal ön plandaysa kahverengi ekmek, kahverengi pirinç, fındık ve baklagiller gibi yüksek lifli gıdalar kısıtlanmalıdır. Kabızlık varsa bol bol sıvı alınmalı ve lifli gıdalara ağırlık verilmelidir.